salonları falan orada, bilir misin? Evet, evet. Oynar mıydın? Evet, oynardım ama çok yetişmedim o döneme. Evet. Ona benzer bir şeyi var. Tabii de daha böyle bütçe isteyen bir zevk bu. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kartlarımızın belli statüleri var. Kim bana verdiğiniz kart? Size verdiğim... Şey mi, gariban kartı mı? Evet, biraz gariban kartı. Ne işe yarar bu, ne yapar? Bize para kazandırıyor mu abi? Parayı bulacak mıyız? Herkes onu soruyor. Destek amaçlı değildir, sadece sevdiğimiz için istiyoruz. Ya oturan arkadaşlara, burada masalarda oturan arkadaşlara destek amaçlı değil, İsrail olduğu için değil yani bu olay. Evet. Kendisi çok güzel Türkçe biliyor. Aa. Evet. Böyle kendini tanıtır mısın? Tanıyorum. Böyle ucundan biraz diyeş gibi oldu. Amerikan vejetaryen, o tamamen vejetaryen takılıyor. Aa, çok iyi ya. Evet. Darısı başınıza. Aynen. Türkçeyi nereden öğrendiniz? Burada, Burada. Siz mi öğrettiniz? Evet, yavaş yavaş. Bugün yine çok özel bir video ile birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Bugün Las Vegas'tayız. Tabii ki şaka. Bugün Gürcistan'ın eğlence şehri Batum'dayız. Batum şehri hem sahilleriyle, yemesi, içmesi, gezmesiyle, hem de eğlenceleriyle, gece hayatıyla ve kasinolarıyla ünlü bir şehir. Dünyanın pek çok yerinden Batum'a insanlar eğlenmeye, gece hayatına ve kasinolara geliyorlar. Daha doğrusu kumarhanelere geliyorlar. Her ne kadar biz bunu tavsiye etmesek de hiç kimseye tavsiye etmiyoruz. Kumar zararlı bir alışkanlıktır. Birazdan içeri girmeye çalışacağım. Aslında içeriden herhangi bir görüntü alınmasına müsaade etmiyorlar. Uzun uğraşlar sonucunda izin alabildim. Bakalım içeriden ne kadar görüntü aktarabileceğim. Şu an ben de bilmiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz Batum'un çok büyük bir kumarhanesi, kasinosu, aynı zamanda eğlence merkezi. Bir nevi gece kulübü gibi olduğunu söylediler. Ve tekrardan söylemek istiyorum. Kumar çok zararlı bir alışkanlıktır. Hiç kimseye tavsiye etmiyoruz. Tabii biz kumar yönüyle ilgilenmiyoruz. Daha çok böyle içerideki eğlence yönüyle ilgileniyoruz. Bakalım içeride neler var, neler yok, nelerle karşılaşacağız. Şimdi ne diyoruz? Gürcistan Batum gece hayatı ve eğlence kasino videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Az önce arkamda gördüğünüz kasinonun içerisinden belli başlı görüntüler var. Şöyle gayet büyük bir kasino. Şu karşıda giriş kapısı, birazdan içeriye geçeceğim. Bu arada bakın şöyle Batum sahili tam dibimizde. Direkt Batum sahilindeyiz şu an. Hadi bakalım yavaş yavaş içeri doğru geçelim. İçeriye geçtiğimizde uygun yerlerden kamerayı açacağım. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle bir kaydımızı oluşturuyoruz hanımefendiler öncelikle. Ve ardından bize kısa bir süre içerisinde bir kart veriyorlar. Kullanım kartı. Bol şanslar. Teşekkürler. Evet. Şimdi içeri doğru geçiyoruz. Merhabalar Osman Bey. Nasılsınız? Göreviniz nedir burada? Burada görevim, ben marketing asistan müdürüyüm. Çok güzel. Genç yaşta. Evet. Ne yapalım içeriye, ben bilmiyorum şimdi. Siz bana yön gösterin, yol verin. Ben de ona göre çekim yapayım. Hay hay, memnuniyetle. Buyurun, ben size ilk önce içeriği göstereceğim. Tamamdır. Bak. Biraz buradan görüntü alalım isterseniz. Evet. Osman Bey, ne kadar süredir buradasınız? Yaklaşık 2 senedir Batum'dayım. 2 sene. Evet. Güzel. Önceleri Karadağ, Montenegro'daydım. Yine aynı sektör mü? Yine Eğlence aynı sektörü. sektör, kasino sektörü tabii. Evet. Şans oyunları sektörü diyelim. Tamam. Daha uygun olur. Bizim jargon. Tabii burada Gürcistan'da yasal bu süreç. Evet. Tamamen devlet tarafından yasal olan bir süreç. Tamamen devlet tarafından legal. Burası Acara bölgesi. Acara bölgesinde de özellikle evet. bu teşvik ediliyor. Hükümet tarafından daha çok yatırım alıyor. Büyük markalara evet. vergi muafiyeti sağlanıyor. Buna istinaden birçok bölgede kasino gruplarını, global kasino zincir gruplarını görebiliyoruz. Evet. Bu da tabii bölge halkının da aynı zamanda ekonomik şartlarının da birçok yönünden gelişmesi anlamına geliyor. Tabii son dönemde yaklaşık son 1-1,5 sene içerisinde emlak piyasasının da buna istinaden aynı paralelde evet. %80, %100'e yakın bir metrekarelerde artış olduğunu gördük. Tabii bunun da kasino sektörünün çok büyük bir etkisi olduğuna inanıyorum. Turizme etkisi oluyor o zaman. Turizme çok büyük etkisi var. Buraya gelen
Özellikle dış yatırımcılar buranın tabii bu vergi muafiyetini görüyorlar. Evet. Büyük bir avantaj. Bizim için de bir ekmek kapısı oluyor tabii ki. Evet. Türkler çok geliyor özellikle. Buraya gelen özellikle slot tarafında oynayan misafirlerimizin yaklaşık 70-80'i Türk asıllı. Daha çok sınır yakın olduğu için Sınır da buraya yakın. hem geliyorlar hem burada işte eğleniyorlar, kafa dağıtıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar kendilerine güvenli, eğlenceli ve olabildiğince rahat bir şans oyunları deneyimi yaşatmayı. Şunu söylüyoruz o zaman, biz bunu eğlence sektörü olarak görüyoruz diyorsunuz ve kumar olarak hiç kimseye tavsiye etmiyoruz. Kumar anlamında kesinlikle bunu tavsiye edilmemektedir diye söylüyoruz. Doğru Evet, mudur? kesinlikle kumar olarak tavsiye etmiyorum. Herkesin tabii kendi limitine göre sınırları bazında oynamasını hepimiz tavsiye ediyoruz. Hiçbir misafirimizin buradan üzerine gitmesini biz de istemeyiz tabii ki de. Ama dediğim gibi hani herkesin kendi bütçesine göre kendi bir eğlence anlayışı vardır. Hani Evet. biz de diyoruz ki bütçe sınırını lütfen gelince hakimiyetinizi kurun. Burada eğlenin, insanlar güzel Zarar görmeden. zarar görmeden. Sadece eğlenin. Evet, burada şansınızı deneyin. Kim bilir belki de şansınız tutar, bir jackpot kazanırsınız. Çok da mutlu bir şekilde evinize dönersiniz. Eğer yoksa da lütfen kendinizi üzecek limitlerde oyun oynamayın. Kesinlikle. Teşekkürler. Rica ederim. Burası canlı müzik mi? Burası canlı müzik ve uluslararası dans şovlarının olduğu yer. Oo. Burada genelde misafirlerimizin hem oyun oynarken hem de onların burada çeşitli şovları izlediği keyifli bir yer oluyor. Öncelikle masalarımız, rulet masalarımız var. Rulet masalarımız genelde dolar bazında oynanıyor. Bunlar rulet masası. Burası rulet masası. Burada canlı oyun deneyimi yapabiliyorsunuz. Genelde dolar üzerinden işliyor. Anlıyorum. Minimumda da burada 2 dolarlık işlerle oyun. Kaç dolarlık dediniz? Minimum 2 dolar hafta Minimum içi. 2 dolar. Hafta sonu minimum 5 dolardan burada gelip buranın keyfini çıkartabilirsiniz. Bol şanslar. Bunlar enteresan. Batum'da sadece Otium'da mevcut bu makineler. Evet. Gayet keyifli. İçinde işte Asya vari oyunlar da var, Avrupa vari oyunlar da var. İşte buradan istediğiniz, şanslı hissettiğiniz oyunu seçin. Bizim küçükken böyle atari salonları falan vardı, bilir misin? Evet, evet. Oynar mıydınız? Evet, oynardım ama çok yetişmedim o döneme. Evet. Ona benzer bir şeyi var. Tabii de daha böyle bütçe isteyen bir Aynen zevk öyle. bu. Ne yazık ki. Bu mevzu ne şimdi? Ben anlamadım mı? Bu bizim ruletimiz. Buradaki önemli nokta nüans şu. Burada ları ile oynayabiliyorsunuz. Evet. Minimum birlerinden oynayabiliyorsunuz. Ama bunun güzelliği şurada. Burada aynı canlı oyundaki gerçek bir kurpiyerin topu atmasıyla başınızı yapıyorsunuz. Yani şuradan aslında orada canlı olarak bu iş dönüyor. Evet, yani siz burada canlı olarak aynı zamanda elektronik ekranda oyununuzu oynuyorsunuz. Burada tabii burada Batum'da şu anda tek Otium Casino'da mevcut. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerelisiniz? Ukrayna. Oh, süper. Kiev? Kiev, very nice. Thank you. Burası ne abi, böyle bir çok dikkatimi çekti şu alan. Ne işe yarar bu? Ne yapar? Bize para kazandırıyor mu abi? Parayı bulacak mıyız? Herkes onu soruyor. Parayı Kumar, bulacak bu mıyız? arada kumar, yine söylüyoruz, kumar kesinlikle kötü bir alışkanlık, hiç kimseye tavsiye etmiyoruz. Tavsiye etmiyoruz. Sadece belli limitin dahilinde Eğlence amacıyla eğlence gelen- amaçlı belli limitiyle lütfen sorumluluk dahilinde oynamalarını Siz burayı tavsiye tanıtmadan çok kısa bir şey soracağım. Burada çok büyük oynayanlar var mı mesela? Çok büyük bütçeyle gelenlere şahit oluyor musunuz? Tabii ki. Ortalama en fazla ne kadar bir bütçeyle içeriye giriş yapılıyor? Yani şimdi şöyle, tabii bunların finansal kalemlerini söyleyemiyoruz. Bu konu çok gizli Ortalama. bilgiler. Ortalama VIP diyebileceğimiz oyunda VIP. Batum için konuşuyor. Evet. 50 bin dolar, 100 bin dolar Bir gecede. bir gecede ya diyorum 2 gecede neyse ne kadar oyun süresi ise
üstü olarak tanımlayabiliriz. Bir de böyle bir argo bir şey olacak. Böyle tarlasını, sapanını satan gelip burada vatan ağlaya ağlaya giden hiç gördünüz mü? Evet, gördüm. Çok kötü bir şey. Evet, ne yazık ki buraya gelen bazı misafirlerimiz dediğim gibi o Bilinçsiz bir şekilde. evet, bilinçsiz bir şekilde o şeyi karşılayamıyorlar. Yani o bilinci karşılayamıyorlar ve bazen hatta yol parası olmayan O kadar kötü. kadar gidebiliyor Evet, bu durum. görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunu sadece eğlence olarak. Evet, gelirseniz lütfen eğlence sınırınızı aşmadan oynayın. Bir de son zamanlarda duyuyorum ki online olarak yasa dışı sitelerde bu faaliyet Evet, sürüyor. burada varmış galiba. Duydum ben de onu. Şimdi şöyle, eğer bu tip yerlerde tabii gelirseniz burası biliyorsunuz gayet her şey legal. Bütün hepsi hükümete bağlı. Evet. Sistemlerin her şeyi hükümete Devlet bağlı kontrolünde olan bir olay. Devlet kontrolünde olan. Yani tabiri caizse merdiven altı olmayan yerlerde Evet. eğlence yapabilirsiniz. Ama şey tabii, bunların bazı internet siteleri oluyor. Bazen bazı arkadaşlarımız çok para kaybediyorlar orada. Bir de biliyorsunuz tabii telefonla oynamak her zaman limiti kontrol edemiyorsunuz telefonla. Anlık olarak bir Evet, refleksle. her zaman her yanınıza her tarafa götürebiliyorsunuz. Çok önermiyorum. Online siteleri Hatta hiç önermiyoruz. hatta hiç önermiyorum. Ama dediğim gibi sadece eğlence amaçlı, kendi işimin de bir parçası olduğu için hani eğlenmek isterseniz bir gün arkadaşlarınızla bir sanatçı vardı, ismini unuttum. Zeki Ağagöz değil mi? Evet. Kumar zengin sporudur arkadaşlar. O yüzden hani Kumarı tavsiye etmiyoruz. etmiyoruz. Evet. Makineleri bir tanıtır mısın bana? Şimdi Bir... Berling'den, bu şu anda buranın Ne en diyorlar buna? popüler. Berling. Berling, bu makine zilli makineler Tamam. diye geçer. Buranın en popüler makinesi budur. Genelde işte o bizim bildiğimiz Vegas havasında meyveli oyunlar. O meyveli oyunlar. O... Evet. Buradaki mentalite şudur. Bu zillerden 6 tane açılınca bir ekran daha açılıyor. İşte bütün o zilleri topladığımızda size ekstra çarpanlı ödüller veriyor. Buna istinaden misafirlerimiz burada değişik işte frispinli oyunlar var. İşte farklı özellikleri olan oyunları tercih ediyorlar. Gayet de popüler bir makinemiz şu anda. Şimdi ben bu kartlarla mı çalıştırıyorum bilmiyorum. Hani bunun içerisinde bir bakiye falan yükleniyor galiba. Ben öyle bir şey yüklemedim şu an. Evet, şimdi O amaçla gelmedim çünkü. Evet, şimdi şöyle, elinizde lari varsa makinelerimiz sadece lari ile çalışıyor. Cash olarak, nakit olarak lariniz varsa buradan kartınızı sokuyorsunuz. Anladım. Şurada isminiz çıkıyor. Burada şuradan parayı sokuyorsunuz. Şöyle. Evet, Buradan para parayı veriliyor. sokuyorsunuz. Nakit buradan. Buradan nakit sokuyorsunuz. Burada bakiyeniz yazıyor. Burada mesela bir oyun kaç paraya geliyor böyle? Yani buradaki oyunlar tabii oyununa göre değişiyor. Bir spini 1 lari minimum olarak burada belirlendi. 1 lira şeklinde. Evet, bu oyununa ve bölgesine göre değişebiliyor tabii. Her makinede farklıdır. Her makinede farklı. 0.40 kuruşa kadar, işte atıyorum 250-300 liraya kadar. Yani bugünün kuruyla yaklaşık tek spinde 3000 TL'ye kadar oyun oynayabiliyorsunuz. Merhabalar. Hanımefendiler. Evet. Türk mü hanımefendiler? Hanımefendiler Türkçe biliyorlar. Gürcüler. Evet. Burada bizim özellikle kasinomuzun çok gururla söyleyebileceğim bir yönü var. Birçok personelimiz Türkçe biliyorlar, Türkçe konuşabiliyorlar. Bölge aslında öyle. Batum şehri öyle. Acara bölgesinde daha çok tabii Türkçe konuşuluyor. Burası Acara bölgesi diye mi geçiyor? Evet, Acara bölgesi. Burası özellikle Acara bölgesi. Tabii Tiflis tarafları daha başka taraflara gidince orada daha çok hani Rus etkisi, tabii Sovyet etkisi olduğu Evet. için Rusya daha çok tercih ediliyor. Burada ağırlıklı olarak Türkçe, Rusça ve de tabii yerel dilleri olan Gürcüce konuşuluyor. Dediğim gibi kasada burada geldiğiniz takdirde dolar ve TL'lerinizi buradan yükleme kartınıza yapabiliyorsunuz. Burası restoran mı? Evet, burası restoran kısmımız. Restoran kısmında gelen misafirlerimize Vay. sınırsız seçeneklerimiz mevcut. Ücretsiz bir şekilde buradan faydalanabiliyorlar. Vay be. Evet. Aynı Burada zamanda tatlılar falan var. tatlı bölümü burası. Ben de yerim ha. Lütfen buyurun. Yemek bulunca kaçırma. Hiç kaçırmayın. Bilirler izleyiciler. Evet. İş bulunca yemek bulunca Bunlar geçirsiniz. nedir abi böyle? Burada soğuk bölümleri var. Genelde işte burada yeşillikler, somon, fümeler, işte Evet. çeşitli soğuk bölgeler var. Burada da içecek bölümümüz. İşte Alkolsüz. alkolsüz soft drinkler burada. Evet. Hemen şöyle yapayım size. Burada da sıcak yemeklerimiz mevcut. Nedir bunlar abi? İşte burada et
bölümümüz var. Dana eti. Dana eti. Şey kullanmıyoruz. Domuz ürünü kullanmıyorsunuz burada. kullanmıyoruz kasinomuzda. Kesinlikle kullanmıyoruz. Tamam. Burada haşlanmış sebzelerimiz Harika var. ya. Aynı şekilde ciğer var. Vay. Evet. Kuzu ciğer, dana ciğer ne bu? Büyük Tavuk ihtimalle ciğer. dana ciğer bu. Tavuk ciğer ya. Tavuk ciğeri mi? Evet. Ben çok anlayamıyorum. Patates püremiz yok. Yok, Bu da pilav. pilavmış. Evet. Süper. Şimdi burada misafirlerimiz var hala. Biraz farklı bir giyim tarzı gördüm. Böyle bir takkeri amcaları gördüm burada. Evet, son zamanlarda biliyorsunuz İsraillilerin Batum'a olan ilgisi oldukça arttı. Neden? Bilmiyorum burayı... Parayı mı buldular? Zaten biliyorsunuz hani paranın asıl kaynağı, patentlerin asıl mekanı, hani parayı yöneten kişiler, Yahudiler. Kendileri de burayı bir yatırım ve fırsat bölgesi olarak görüyorlar. Bir de tabii bunların kendi coğrafyasından biliyorsunuz onlar da hani şans oyunları yasal olmadığı için buraya gelip şans oyunlarını aynı şekilde gelip keyfini yapabiliyorlar. Tabii burayı aynı zamanda bir yatırım bölgesi olarak da görüyorlar. Bugün Cuma biliyorsunuz Şabat Shalom dedikleri bunların Şabat törenleri var. Yani ne oluyor? Yani Cuma bunların geleneksel Cuma yemekleri oluyor. Cuma yemekleri. Evet, koşer yemeği diyoruz biz. Yarın onlar için kutsal gün değil mi? Kutsal gün evet. Yarın kutsal gün, bugünden onun şeyini yapıyor, kutlamasını. Doğrudur. Dediğim gibi hani bunların kutsal bir ayin tarzı şeyleri oluyor. Evet. Tabii bunlar fark etmiyor. Kasinoda veyahut da başka bir yerde geleneklerine çok bağlı oldukları için özellikle takkeli insanları görmüşsünüzdür. Onlar Ortodoks Evet. hani Yahudileri olarak tanımlıyoruz. Ortodoks Yahudisi. Evet. İlginç. Onlar da bazı tabii mezheplerde bunlar mevcut. Bazılarında değil. Tam net bir araştırmasını yapmadım. Bildiğiniz kadarıyla. Evet, tam bir bilgi sahibi değilim. Fakat öyle olduğunu okudum. Yemeğimizi aldık. Osman Bey, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ne yiyorsunuz efendim? Yani ben karışık yaptım böyle ciğer, pilav falan. Biraz süper. sanayi işi oldu ama güzel oldu. Benimkisi böyle ucundan biraz diyet gibi oldu. Erdikan'ın vejetaryen, o tamamen vejetaryen takılıyor. Çok iyi ya. Darısı başımıza. Aynen. Afiyetler olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Coca-Cola'yla. Şimdi evet, destek amaçlı değildir. Sadece sevdiğimiz için içiyoruz. Ya oturan arkadaşlara burada, masalarda oturan arkadaşlara destek amaçlı değil. İsrail olduğu için değil yani bu olay. Evet. Sadece alkolsüz soft drink diyelim biz ona. Biraz ben şeyi merak ettim. Bu hayat hikayeniz nedir? Nasıl oldu da böyle bir kesiştiniz? Tabii bu çok farklı bir bölüm. Yani- Eğlence sektörü. Evet. Yani, Böyle mi başladınız zamanında? Hani onu bir öğrenmek istiyorum. Evet, şimdi ben normalde benim için de çok enteresan bir giriş oldu. Normalde Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Çin dili. Evet. Çince var mı? Çince var. Vay. 2 sene Çin'de kaldım. Çok güzel. Konfüçyüs Enstitüsü'nün burslarıyla okudum, Pekin'de okudum. Evet. Ondan sonra Türkiye'ye döndüğümde TikTok biliyorsunuz. Evet. TikTok'un merkez ofisinde operasyona başladım. Vay. Evet, TikTok'un ilk kurucularından, Türkiye ayının ilk kurucularından biriydim. Öyle mi? Operasyon olarak, evet. İçeride birçok tanıdığım mevcuttur hala. Evet. Hatta Cezene Burak sayfasının da ilk açıldığında bizzat şahsi olarak ben açmıştım. Sonra günlerden bir gün işte bir arkadaşım bana telefon etti. Ya dedi bir grup var dedi işte Macao'dan geliyor. Evet. İşte çevirmene ihtiyaçları varmış. Bunlar biliyorsunuz Macao bölgesi Çin'in özel bölgesi, Portekiz'in Evet. sömürgesinde bir yer. Orada Çin'in tek yasal kasinolarının olduğu bölge orası. Tabii oranın, Macao bölgesinde. Evet. Onun en büyük bu VIP tur ve aynı zamanda şans oyunları turları yapan çok büyük bir şirketle anlaşmışlar. Meritlerle anlaşmışlar. Biliyorsunuz Merit International, o da bir kasino zinciri. Evet. Balkanlarda ve Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ta özellikle birden 5-6'dan fazla kasinoları var. Balkan bölgesinde de Bulgaristan, Dubrovnik ve Montenegro'da operasyon yapıyorlar şu anda. Kendilerinde çok sevdiğim, saygı duyduğum insanların çalıştığı bir şirkettir aynı zamanda. Onlar bana vesile oldular. Beni çağırdılar, dediler ki bizim Çin operasyonumuza destek olur musunuz? Evet. Ben de dedim ki hay memnuniyetle, niye olmasın? Çünkü benim için de farklı bir deneyim. Hem turizm hem işte kasino, işte aynı zamanda bunlar biliyorsunuz çok büyük iş adamları. Tabii. Milyon dolarların döndüğü, çok değişik, parasılı bir dünyanın içine soktum kendimi. Hakikaten çok enteresandı. Benim için çok enteresan bir deneyim oldu.
İşte masalarda milyon dolarlar işte dönüyor. İşte onların ailelerini biz işte VIP turlar yapıyoruz. Aynı zamanda işte ben de o heyecanın içerisine kendimi katıyorum. Evet. Tabii pandemiden sonra bizim operasyonumuz kapandı. Montenegro'ya ağırlık verdik. Montenegro hiç kapanmadı. Karadağ kendisini hiç kapatmadı. Hatta bir ara Montenegro'da test koşulunu kaldırdılar. Ha. Türklere özel. Türkler gelsin orada işte hani ülkeye döviz soksun diye. Çünkü Montenegro çok küçük bir ülke. Sanayisi yok. Turizme bağlı bir ülke. Evet. Birçok insan pandemide iş sıkıntısı çekerken biz bir anda Montenegro'da tabiri caizse coştuk. Yani haftada 2-3 tane özel jet kaldırıyorduk Atatürk Havalimanı'ndan. İşte Türkiye'nin en büyük iş adamlarını orada Evet. ağırladım. 2 senede Montenegro'da operasyon olarak görevime devam ettim. Evet. Tabii ondan sonra Kıbrıs, Montenegro derken bir duydum ki Batum bölgesinde birçok Çinli orada aktif bir şekilde operasyon yapıyor. Dedim ki hani burada önüm daha çok açık oldu. Buraya geldikten sonra belli başlı yerde çalıştıktan sonra burası bana daha uygun, daha güzel bir pozisyon verdiler. Bana çok güzel bir şans verdiler. O yüzden burayı tercih ettim. Kazanç olarak nasıl? Memnun musunuz? Kazanç olarak tabii ki Türkiye'ye göre çok iyi. Tabii müdüriyet pozisyonumun da bana getirmiş olduğu bir avantajı var. Tecrübe de var. Tecrübe de olduğu için bir de dil de var tabii. Evet. Bütün bunların bir araya gelince kazanç daha da iyi bir noktaya gelebiliyor. Tabii birazcık da sosyal yönden kendinizi geliştirmişseniz kasino sektörü tam size göre diyebilirim. Türk gençlerine Batum'la alakalı tavsiyeniz var mı? Yani illaki bu eğlence sektörü için demiyorum. Hani farklı bir sektör de olabilir. Burada bir şeyler yapsınlar mı? İş bulsunlar mı? İş kursunlar mı? Ben Batum'da çok fazla fırsat olduğunu düşünüyorum. Evet. Özellikle bu Acara bölgesinde çok fazla yeni yapılanmalar var. Yakından takip etsinler. Burada çok uluslararası bir topluluk oluşuyor. Hintlisinden, işte bu kasinoda sahibi bu arada patronumuz Hintli. Hintli mi? Çinliler burada, Hintliler burada, İsrailliler burada. Kendilerini geliştirsinler, dili öğrensinler. Burası kendilerinin geliştirmeyi isteyenlere açık bir yer. Özellikle burada daire yatırımı yapabilirler. Evet. Dairenin burada emlak piyasasından bahsedeyim. Geri dönüşü çok hızlı. 7-8 senede geri dönüş yapabiliyorsunuz. Sezonda özellikle günlük kira yapabiliyorsunuz. O yüzden böyle Airbnb tarzı işler burada çok popüler hale gelebiliyor. Hani ben gençlere Gıda sektörü de aynı şekilde. aynı şekilde girişimci arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma özellikle korkmasınlar. Burada döviz üzerinden iyi bir gelir sağlayabilirler. Çok fazla Türk var. Hani buraya gelip en azından burayı bir keşfetsinler diyorum. Eğlence sektöründe Türkler var mı? Eğlence Sahip sektöründe birçok restoran, mekan çok, restoranlarda çok fazla Türk var. Yatırımcı olarak Acara bölgesinde çok Türk görebiliyoruz. Tabii bunun giriş çıkıştaki kolaylık da burada ön plana çıkıyor. Evet. Ama arkadaşlarımıza bir öneride daha bulunayım. Gürcistan bölgesi hala birazcık daha gelişmeye açık bir bölge. O yüzden herkese çok güvenmesinler. Burada çünkü biliyorsunuz suçlu iadesinin Türkiye'ye olmadığı bir yer. Enteresandır ki kimlikle de giriş çıkış yapılabiliyor böyle bir. Evet, tabii ki burası zamanında Saakashvili zamanında Türkiye'ye kapılarını açtı. Evet. Tabii o yandan bu zamana kadar Türklere daha çok burada senelik yaklaşık olarak sadece bayramda söyleyeyim 70-80 bin tane Türk giriyor. Evet. Çok ciddi bir rakam bu. Kapıdaki zaten burada tabii görmüşsünüzdür. İşte PlayStation, iPhone kuyrukları Evet. bir ara oluştu. Vergiler burada çok düşük. Araba dediğiniz o bizim Türkiye'de hiç hayalini edemeyeceği, gençlerin hayalini edemeyeceği arabaları burada gayet ucuza Amerika'dan, Avrupa'dan gemiyle, Japonya'dan gemiyle buraya getirebiliyorlar. Evet. O yüzden hani birazcık daha böyle genç arkadaşlarımıza böyle gel yapabileceği bir bölge burası açıkçası. Peki burayla alakalı bir şey sorayım size. İşlerinizde herhangi bir böyle taşkınlık bir şey hiç yaşadınız mı ya da
Farklı bir aksiyon durumu yaşadınız mı burada? Şahit Evet, oldunuz tabii mu? ki. Yani şimdi şöyle, tabii insanlar burada paralarıyla oyun Sonuçta oynuyor. para dönüyor yani. Evet, burada para dönüyor. Tabii bazı Gerginlikler olabiliyor. gerginlikler olabiliyor. Bazen çok alkollü durumlar olabiliyor. Ama kasino olarak biz tabii ki güvenlik bizim için en önemli. Güvenlik konusu gerçekten iyiydi, gördüm. Evet, güvenlikte bizde kesinlikle bir numara. Onun tabii şöyle söyleyeyim, bizde herhangi bir taşkını çıkartan isterse 1 milyon dolar oynasın, buraya bir daha giremiyor. Evet. O yüzden aslında paradan ziyade burada insanların güvenli bir şekilde eğlenebilmesi bizim için önemli, en önemli kuralımız. İnsanları güvenli bir kasino ortamı oluşturabilmek. Tabii ki herkese gelen bütün arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Tabii buraya bağlı, kendilerini buraya bağlayarak buradan bir umut çıkartarak buradan para kazanıp işte bir milyonlar kazanma hayallerinin üstüne düşmesinler. Sadece herkes kendi eğlence limiti dahilinde buraya gelip eğlenebilirler. Aynı burayı bir klaba gittiğinizde işte arkadaş ortamlarınızla birlikte işte eğlendiğiniz bir tutar olarak düşünün. Tabii gelen arkadaşlarımıza hep bu öneride bulunuyorum. O yüzden dediğim gibi lütfen sorumlu bir şekilde oynayın. Oynayacaksanız da. Oyun gibi görün. Oyun gibi görün, bir eğlence olarak görün. Burası bir eğlence sektörü. Lütfen sınırınızı aşmayın. Evet Osman Bey, afiyet olsun. Çok güzel bir yemek. Teşekkür ederiz. Şimdi nereye geçiyoruz? Şimdi kasinonun içerisindeki bazı poker masalarını size göstermek istiyorum. Nasılsınız? Nerelisiniz? Gürcistan. Türkçe çok iyi. Türkçeniz çok iyi. Tabii ki. Çok. Güzel. Türkiye'ye gidip geliyor musunuz? Türkiye'ye gidiyor musunuz? Geliyor musunuz? Türkiye'ye ziyaret ediyor musunuz? Yok. Gitmiyorsunuz. Türkiye'ye gitmeden Türkçeyi bu kadar güzel konuşuyorsunuz. Süper. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Burası da böyle ya. Burası VIP bölgesi. Burada poker masalarımız var. Özellikle burada cash game dediğimiz poker oyunlarımız var. Burada Indian Tin Patty oyunları daha çok biz patronlarımız Hintli olduğu için onlar yapıyorlar. Onun dışında özel rulet, özel limitli rulet masalarımız mevcut. Mesela VIP dedin ya, VIP için ekstra bir ücret mi yansıyor burada? Nasıl oluyor işleyiş? Şöyle ekstra bir ücretten ziyade burada atıyorum 10.000 dolar ve üstü büyük rakamlar geçiyor büyük burada. rakamlarda işte atıyorum burada eğer kartınız gold statüsündeyse bize kartlarımızın belli statüleri var. Şimdi bana verdiğiniz kart Size verdiğim şey mi? Gariban kartı mı? Evet, biraz gariban kartı. Onun dışında tabii deluxe kartlarımız, elit kartlarımız var. Türkiye'de oyun alanına girersin verirler ya öyle joker kartı. Evet, ona benzer de kartlar oluyor. Tamam. Tabii bu kartların tabii kendilerine özel avantajları oluyor. İşte gold kartlar böyle VIP bölgelerde oyun oynayabiliyorlar. Çeşitli restoranlarda indirim alıyorlar bizim Evet. anlaşmalı olduğumuz. Burada Exchange VIP kasamız var. He, bu ayrı VIP. Evet, burası VIP'lere özel. Abi döviz bürosu var içeride ya. Evet. Burada da döviz İlginç. büromuz var. Evet, bildiğin döviz Abi, bürosu. bildiğin döviz bürosu yani. Tabii. Satış kurumuz, alış ve satış aynı. Hiç şey değişmiyor değil mi? Yani ekstra bir aşağı yukarı falan değil. Hayır. Dışarı tamamen piyasasıyla aynı. Zero komisyonda burada istediğiniz gibi Vay. alışveriş yapabiliyorsunuz ama tabii herkese yapmıyoruz. Çünkü burada gelen misafirlerimize özel bir hizmetimiz var. Yani alış satış da aynı burada, öyle bir durum var. Arada kur Arada farkı yok. kur farkı yok çünkü biz oradan bir kar etme güdüyle burayı açmadık zaten. Evet. Her şey yasal olduğu gibi kendi zaten kimliğiniz üzerinde kayıt altında yapılıyor. Her şey devlet tarafından, yani Gürcistan devleti tarafından burada kayıt altına alınıyor. Evet. Kesinlikle. Yani giriş çıkış bütün her şey devlet tarafından kontrol altında. Ben mesela buraya geldim, kimliğimi verdim, girişte benim kaydım açıldı. Doğru. Bu kaydım açıldıktan sonra kimlik bilgilerimi buranın devleti görüyor değil mi? Yani devlet- Bu şahıs buraya gelmiş diyor. Şimdi şöyle tabii İhtiyaç anlamında. Tabii yani ihtiyaç anlamında çünkü siz orada bir para girişi yapıyorsunuz. Bu para girişinin çıkışını devlet kontrol etmek zorunda. Biliyorsunuz bu anti-money laundering sisteminde bunların hepsi, çıkışların hepsi devlet tarafından bizim vergilendiriliyoruz. Evet. Burada income tax dediğimiz bir olay geliyor burada. Tabii bunlar yasal prosedürler. Kayıtsız bir misafir içeriye almıyoruz. Asla 18 yaş altı misafir içeriye girmiyor. Çok katı bir çizgi, çok kırmızı çizgi bir Kırmızı olay. çizgi, evet. Burada da yerel Gürcüler, 25 yaş altı yerel Gürcüler giremiyor. Gürcüler 25 altı giremiyor. Evet, yabancılar Vay. için yaş sınırı 18,
Ve de Gürcülerin vergi borcu olan Gürcüler kasinoya giriş yapamıyorlar. Giriş daha yapamıyor. Bırakın Evet. o oyun oynamayı, giriş bile yapamıyor. Giriş yapamıyorlar. Onların bir vergi numara kodu geliyor bize. Onu kontrol ediyoruz. Eğer temizse kendilerini içeri Şimdi alıyoruz. az önce dikkatimi çekti. Yemek yerken falan güzel bir yemek, restoran bölümünüz var. Evet. Hiç geliyor mu öyle beleşçi? Aklıma geldi benim şimdi. Niye bilmiyorum. adam kartı aldı, içeri girdi, yemeğini yedi, çıktı abi. Şimdi Kolpaşı'na da Bak benim vardı kartım ya. var, yarın gelirim. Abi diyor $10 oyun oynuyorsun, 10 tane toz söylüyorsun. Hani o tip kumarcı tipleri dediğimiz adamlar var tabii. O yüzden siz mesela bir şey sipariş ettiğinizde önce sizin kartınızı kontrol ederler burada. Öyle mi? Evet, çünkü burada yiyecek ve içecek Açık büfe ama. ücretsiz. Açık büfede biz çok takılmıyoruz. Evet. Ama yani sürekli bir giriş çıkışta eğer bir misafir sürekli ya gelip gidiyor çıkıyor yemek yiyor muhabbeti olursa orada bir... Arkadaşlar dikkat edin bu Evet konuya. arkadaşlar bu arkadaş biraz bizi hani olay aslında yemek de değil tabii. Oradaki Özür dilerim. Neden söyledim biliyor musun? Burada birkaç tane Türk'le tanıştım. Dedi ki bana, ya dedi, kasinolarda bizim Türkler giriyor dedi, açıyor hesabı dedi. İşte ufak bir para atıyorlar dedi, giriş çıkış yapıyorlar ve yemek yiyorlar dedi. yani Onu duydum ben. şöyle söyleyeyim şimdi bazıları var mesela 20 lira giriş yapıyor. Evet. Oynuyor mesela bazen şansı tutuyor o artıyor oynamaya devam ediyor falan. O arada da sigara söylüyor, alkol söylüyor, gidiyor işte beleşten yemek yiyor falan. Zaten dışarı çıksa yemek yese yani minimum 50 liralık bir hesap ödeyecek. En kötü. En kötü ihtimalle yani onu en kötü ihtimalle söylüyorum. Buraya geliyor hem ortam güzel işte öpücük atıyor. Keyif yapıyor. Tabii keyif yapıyor. Öpücük atıyor oradan işte garson geliyor sigara veriyor. Zengin moduna giriyor burada. Tabii burada işte kumar oynuyorum moduna giriyor falan böyle. Hani biz Tabii de, bunu önermiyoruz. Böyle bir kumar olayını kesinlikle. önermiyoruz tabii ama hani arkadaşlarla bir gün böyle gır yapmak isterseniz Eğlence amaçlı. eğlence amaçlı gelin burada böyle bir hani şey yapın. Ocağınızı batırmayın yani arkadaşlar. Evet, ocak batırmayın arkadaşlar. Sonra Riskli bir durum çünkü para Evet. konusu. Devam Yani- edelim. şimdi Evet. Meryem Hanım bizim Merhabalar F&B'den efendim. sorumlu bir supervisor'ımız. Evet. Burada orada bir şef, bar şefi. Evet. Kendisi çok güzel Türkçe biliyor. Aa. Evet. Meryem kendini tanıtır mısın? Tanıyorum. Senin ne olacak? Çekelim. Kameradan tanıyorum. Aa. Kayıt yarım kaldı. Sorun yok. Arkadaş utanıyor. Utandı arkadaş. Burada misafirlerimize mesela böyle ikramlarımız oluyor. Şunlar? Bunlar işte karışık meyve. Genelde misafirlerin hoşuna gidiyor. Kendilerine sormuyoruz zaten. Özellikle belli bir limit üstü oynayan misafirlerimiz genelde bu Vay. hizmetten faydalanıyorlar. Bizim için de tabii bir hoş bir ikram olmuş. İçeriye kartın içine 50 lirayı atan adama vermiyoruz. 50 lirayı atana yollamıyoruz. Sorun yok. O yüzden buraya gelip 50 lirayla meyve yemeyi hayal etmeyin arkadaşlar. Burada şöyle bir durum söz konusu tabii. Birçok şey ikram. Evet. Tabii içeride eğlenen ve para harcayan kişiler için Evet. pek çok işletme gibi burası da sonuçta bir işletme. Doğru. Bir kar gütme amaçlı kurulmuş bir işletme. Muhakkak. O yüzden bu tür beleş yemek yeme diye düşünen arkadaşları çok fazla önermiyoruz burayı. Beleşçi arkadaşlara buradan tek bir şey söyleyeceğim. İlk geldiğinizde kokteylleriniz benden, sorun yok. Ama lütfen onu da limitinde yapın. Onun dışında yardımcı olamayacağım size çok fazla. Şimdi burada çok özel bir makine şeyimiz var, masamız var. Bu masamız Hong Kong'tan bize özel geldi. Vay vay vay. Burada 3 tane zar atılıyor. Normalde klasiği 2 zardır bunun. Teko Hanım. kendisi Teko Hanım de- merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de hoş geldim. Siz de hoş geldiniz. Teko Hanım bizim slotta sorumlu slot şefimiz. Kendisi slot tarafında bize yardımcı olacak. Ama ben öncelikle size Sikbo'yu tanıtmak istiyorum. Evet. Sikbo oyunu burada canlı olarak Batum'da oynayabileceğiniz tek yer burada. Nedir bunun özelliği abi? Çok mu para veriyor bu? Bizim çok para vermiyor. Burada sadece Yani. belli bir eğlence sınırında oyun oynuyorsunuz. Şurada 3 tane zar atılıyor. Bu kombinasyonlara göre size belli boyutlarda ödeme yapıyor. Wow. Bu şekilde buraya gelen arkadaşlarımız da bunu şanslarını deneyebilirler. Sadece şanslarını deneyebilirler. Evet. Ocaklarınızı batırmayın Ocak arkadaşlar. batırmayın arkadaşlar. $100 bozdurabilirsiniz mesela yani. Fazla üstüne çıkmayın. Fazla üstüne çıkmayın. Merhaba, ben Teko, Evet. Slot Executive. Slot. Evet. Slot mu diyorlar buraya? Evet. Vay. Casino System, Evet. 13 yıl. 13 yıl. Evet. Wow. Türkçeyi nereden öğrendiniz? Burada, Burada. Batum'da. Ya.
Siz mi öğrettiniz? Evet, yavaş yavaş tabii herkese elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Onlar da bize biraz Gürcüce öğretiyorlar. Evet, güzel. Atari salonu gibi şu an, sanki küçükken böyle atari salonlarına giderdim, onun gibi hissediyorum şu an. Şimdi şöyle, Jetonu nereden atıyorum abi ben buraya? jetonu şuradan sokuyorsunuz abi. Şimdi olay şu. Bu makinelerimiz özel EGT makineleri. Evet. Eko'cum sen Teşekkürler. Teşekkür ederiz. İşleri var bütün Gel arkadaşlar. Otium Casino. Burada bol şans var. Evet. Şans var. Evet. Okey. Şimdi bu Buradan, bu arada ikram mı bunlar? Evet, bunlar ikram. Garson hanımefendiler geçerken bizim tabii gene halkla ilişkiler arkadaşlarımız da yardımcı oluyorlar. Evet. Bu makine çok enteresan. Bu makinede hem EGT'nin kartları jackpot kazanabilme imkanınız var. Hem de burada rulet oynayabiliyorsunuz. Bir de burada değişik farklı şekilde aynı anda 3 farklı oyun, slot oyunları var. İşte burada yine farklı kart oyunlarını düşük limitte oynayabiliyorsunuz. Bu elektronik rulet. Az önce ben size gösterdiğim başka Manuel vardı. Manuel vardı. Onun dışında bir de bunun elektronik versiyonu var. Tabii bütün oynamak isteyen, burada değişik tabii zevk. Şansını denemek isteyen. Şansını denemek isteyen arkadaşlarımız da burada ufak oyunlarını, şanslarını deneyebiliyorlar. Tekrar hatırlatıyoruz. Ocaklarınızı batırmayın arkadaşlar. Evet, sıkıntı yok. O yönden dediğim gibi herkese limitli oyun tavsiye ediyorum. Kumar tavsiye etmiyoruz kimseye. Evet. Şimdi bu çıkan arkadaş Gürcü müydü? Evet, bu arkadaş Gürcü, lokal müzik de var. sanatçı, canlı müzik yapıyor. Biz de genelde böyle canlı müzik yapan lokal sanatçıları destekliyoruz. Türkler de çıkıyorlar. Türkler de çıkıyor mu? Evet, biz Türk sanatçılara da burada özellikle şans veriyoruz. Gelen kasino misafirlerimizin hani aynı zamanda burada canlı müzikle eğlenmelerini aynı şekilde o imkanı sunuyoruz onlara. Teşekkürler. Evet, kasino içerisinde şu an Türkçe müzikler. Güzel bir hizmet. Türkçeyi nereden öğrenmiş arkadaş? Yani Vay. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Oyun kaybeden arkadaşlar bu müzikle falan duygusal daha mı çok olmasınlar. kaybediyor? Hayır. Hırs mı yapıyorlar? Yani yok, genelde asıl hani kasinoda oyun oynamak, oyuna odaklı insanlar canlı müziğe çok şey yapmıyorlar. Genelde onların arkadaşlarını eğlendirme içgüdüsüyle Evet. organizasyonları İşin yapıyor. esprisiyle. Evet.
Evet arkadaşlar, alın size Batum gece hayatı videosu. Batum gece hayatı videosu yok mu? Yok mu diye soruyordunuz. Evet, varmış demek ki. Evet Osman Bey, çok yakışınız efendim. Tabii ki de. What's your name? Kate. Kate, what's your name? Hola. Yana. Hola. Ola. Dans grubu değil mi? Evet. Her akşam çıkıyorlar mı hanımefendiler? Çıkıyorlar, hafta sonları çıkıyorlar. Şimdi ne yapıyoruz? Benim doğum günüm var. Doğum günüm var şu an. Evet, şu an Hadi doğum günü bakalım. kutlamaya gidiyoruz. Happy birthday to mine. Hazır olun müşterilerinden Happy birisi. birthday to you. Congratulations. Wish you all the best. Thank you. Thank you. תודה רבה. Abbiamo visto sti canzoni, io per il meno su contatto per come cantiamo. Evet, böyle bir videoyu başka bir kanalda bulamazsınız. Merhaba. Merhaba. Bu arada burada hiçbir şekilde oyun oynanmasını tavsiye etmiyoruz. Bu özendirici bir video değil. Sadece Gürcistan Devleti'nin vermiş olduğu yasal bir izinle alakalı bir video çekiyorum. Devlet izniyle bu videoyu çekiyorum şu an. Biraz uğraştık tabii bu videoyu çekebilmek için, izin alabilmek için. Hiçbir şekilde tekrar söylüyorum. Özendirici bir video değil. Kumar oynamak kesinlikle ve kesinlikle iyi bir şey değil. Kumar oynanmasını tavsiye etmiyoruz. Ama bu da Batum'un, yani Gürcistan'ın bir gerçeği. Dimitri. Evet. Russian? No, no. No Russian. Gürcü. Gürcü. Siz Türkçeyi nasıl öğrendiniz? Ne bileyim kendim öğrendim. Burası nasıl? Beğeniyor? Burada. Seviyor musun burada çalışmayı? Ama senin işin rahat ha bak, burada güzel böyle. Evet. Yorulmuyorsun fazla. Evet, hiç yorulmuyorum. Şimdi hiç ama. Çok Türk geliyor mu buraya? Evet. Türk çok geliyor. O yüzden biliyorum ben. Çok para kaybeden var mı? Ağlayan giden var mı buradan? Ben diyorum. Oluyor bazen. Bazen oluyor değil mi? Görüyorsun şu an oyun oynayanları. Abi burada acayip fena bir para dönüyor.
Evet arkadaşlar, bugün çok güzel bir gece hayatı videosu, kasino videosu hazırladık. Osman Bey'in destekleriyle, kendisinin almış olduğu izinlerle birlikte bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı, yani beğenmeyi ve severek izlediğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Osman Bey, var mı söyleyeceğiniz bir şey? Son olarak söyleyeceğim şey, şans oyunları sektöründe lütfen herkesi çok dikkatli olmaya davet ediyorum. Evet. Yolunuz düşerse lütfen gelin, kahvemi, çayımı için. Eğer durumunuz da müsaitse burada benimle birlikte eğlenin diyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Evet, kumar ruh sağlığına zararlıdır diyoruz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.